Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kripto Kurdu Proje ekibinden Mertcan. Paralar Derdi ikinci bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Total 2, Total 3, Bitcoin dominansı, Others dominansı ve USDT dominansının teknik analizinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Total ile başlayalım. Total bir düşen kanal yapısı içerisinde hareket ediyor gördüğünüz gibi günlük bazda. Şu anda da direnç bölgesine çok yakın bir yerde yaklaşık direnç bölgesi arkadaşlar 1050 trilyon dolar diyebiliriz. Destek noktası ise tam olarak 1 trilyon dolar şu anda böyle gözüküyor. Eğer ki 1 trilyon doların altına kapanış gelirse 968 milyon dolara kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Kanal kırılımıyla beraber eğer ki şu hareket gelirse artık destek noktamız 1050 trilyon dolar ve direnç noktamız 1100, sonrasında da 1300 dolar diyebiliriz arkadaşlar. Bu kırılımı çok dikkatlice izlememiz gerekiyor. Total grafiğinde anlatacağımız buydu. Total grafiği tüm marketteki toplam piyasa değerini gösterir arkadaşlar. Toplam parayı gösterir. Evet arkadaşlar, Total 2 analizimizle devam ediyoruz. Total 2'de geçen hafta bir boğa bayrağı formasyonundan söz etmiştik. Ve bu bayrak yukarı doğru kırılımını yaptı. Retestini yaptı. Şu anda da ufak bir yukarı doğru tepki aldı arkadaşlar. Şu anda direnç noktamız 571 milyon dolarda. Destek noktamız ise 538 milyon dolarda. Buranın arasında şu anda hareket etmeye devam ediyor. 571 yukarı doğru kırılım gelirse retest sonrası arkadaşlar ilk önce 617 milyon dolar, sonrasında ise boğa bayrağı formasyonu olan 680 ve 715 milyon dolar arası bir yerde bu formasyonun hedefine ulaşacağını düşünüyoruz. Fakat eğer ki 538 milyon doların altında kapanışlar gelirse sırasıyla 516 ve arkadaşlar şu yeşil kutu olan 490 milyon dolara ufak bir geri çekilme yaşayabilir. Dikkatlice izlemekte fayda var. Total 3 analizimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Total 2'deki gibi bir boğa bayrağı formasyonu var burada da. Buranın hedefi de yaklaşık düşen trendine de tekabül ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ufak ufak yoluna devam ediyor. Total 3 arkadaşlar Ethereum hariç tüm altcoin'lerin piyasa değerini temsil eden bir grafik diyebiliriz. Şu anda ilk direnç noktası 388 milyon dolarda. Sonrakiler ise 403 ve 424 milyon dolarda arkadaşlar. Düşen trendinde ufak ufak zaten oralara tekabül ediyor. Destek noktamız ise arkadaşlar şu bölge, yani burası 343-344 milyon dolarda bizim bir destek noktamız var. Evet arkadaşlar, Bitcoin dominansıyla karşınızdayız. Bitcoin dominans grafiğini biz zaten geçen hafta analizini yapmıştık ve analizde bahsettiğimiz %44.80 hedefine nokta atışı geldi. Idem if formasyonunu başarıyla tamamladı arkadaşlar. Şu andaki hedefi ne diyecek olursanız arkadaşlar, destek noktası %43'lerde. Yani şuradan şuradan tepki alması, destek alması muhtemel. Buradan destek alıp daha yukarıya mı yoksa daha aşağıya mı gideceğini bu desteğin kırılıp kırılamayacağı belirliyor. Yukarıda ise arkadaşlar buranın kırılımıyla, yani 44.80 kırılır ise ilk tepki alacağı yer %47, %46,5, %47 civarları bizim direnç noktamız. USDT dominansına geçecek olursak arkadaşlar, USDT dominansında bir range yapısından söz edebiliriz ve bu range yapısını şu anda orta bandını aşağı doğru kırmış durumda. Destek noktası ise, en yakın destek noktası ise 6.40, yani %6.40 civarları bizim ilk destek noktamız. Buranın güçlü bir destek olduğunu söyleyemem. İlk tepki alabileceği ilk güçlü desteği %5.70 civarları diyebiliriz. Fakat bir retest için %7.3'e uğrayabilir ve bu da kripto paralarda ufak bir geri çekilme yaşatabilir. Günlük olarak baktığımız için hemen yarın gerçekleşecek diye bir şey yok. Bu sadece bir analiz arkadaşlar. Şu anda bu grafiği takip etmekte fayda var. Destek bölgesine çekildiğinde pozisyonlarımızı daha dikkatli olarak izlememiz gerekiyor. Kırıp kıramayacağına göre beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak Others dominansına bakalım. Others dominansı ne demek? Bunu detaylıca geçen videoda anlatmıştık birinci bölümde, fakat yine kısaca bahsedeyim. Others dominansı arkadaşlar shitcoin'ler için, yani demirbaş olmayan coin'ler için çok önemli. Çünkü bu coin'lerin dominansını, yani marketteki baskınlığını belirleyen bir grafik aslında. Şu anda da bir çanak kulp formasyonu yapıyor. Fincan kulp mu dersiniz? İkisi de aynı şey. Şu anda bir direnç bölgesinde, ufak bir haberle ya da Bitcoin'in kafa kaldırmasıyla daha düşük market cap'teki coin'lerin
daha fazla yükselmesiyle bu direnç kırılabilir. Bu direnç kırılır ise bir sonraki direnç bölgesi bu formasyonun hedefi olan arkadaşlar yaklaşık %12.63'lere tekabül ediyor ve bu da shitcoin'lerde ciddi bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini söylüyor. Fakat şu düşen trendin kırılması gerekiyor arkadaşlar ilk öncesinde. Kırılmaz ise bizim destek noktamız şu anda %10 civarları diyebiliriz. Bu grafiği de izlemekte fayda var arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yandaki zili de açarsanız tüm videolarımızdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.